Merhaba arkadaşlar. Daha öncesinde ilk videoyu çektiğim zaman biraz işte Hollanda'da delirmekten falan bahsetmiştim. Kendi sürecimi anlatmıştım. Bu sefer Hollanda'da delirdiğin zaman ne yaparsın? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Nasıl yardım bulursun? Nasıl psikolog bulursun? Nasıl psikiyatrist bulursun? Sigortan neleri karşılar? Neleri karşılamaz? Nereye müracaat etmen lazım? Kimlerden yardım alman lazım? Kendi başına yapabilir misin, yapamaz mısın? Bütün bunların hepsini böyle bir 10 dakika içinde anlatabilirsem süper ama eminim gene bir 15 en az bir 15-20 dakika olur. Neyse bakalım. Kervan yolda düzülür. Göreceğiz. İlk olarak şuradan başlamak istiyorum. İlk videoyu izlediyseniz eğer orada kendi deneyimimden bahsetmiştim. Nasıl şu anki duruma geldiğimden, şu an işte antidepresan kullandığımdan bahsettim. Psikiyatrist yardımı aldığımı söyledim. Aynı zamanda psikologdan terapi de almaya devam ediyorum. Böyle bir kafayı yemiş durumdayım yani. Bu bir süreç tabii ki yani devamlı böyle sürecek hali yok ama şu anlık böyle bir yardım almanın benim için de iyi olduğunu, o iyi geldiğini ve şu anlık şimdiki süreçte beni desteklediğini söyleyebilirim. Yani yardım istemekte bir sıkıntı yok. Bence insan her durumda yardım isteyebilmeli. Bunu da kendisine bir güçsüzlük olarak ve başarısızlık olarak görmemesi lazım. Çünkü ben bir ara görüyordum. İşte terapi almak, ne bileyim işte psikiyatrist bulmak, ilaç almak falan. Çok böyle gözümde büyüttüğüm şeylerdi ve korktuğum şeylerdi. Ama aslında o kadar da korkulacak bir şey yok yani. Bu herkesin başına gelebiliyor. Bugün belki sizin başınıza gelmedi ama umarım da gelmez tabii ki kimsenin başına. Hayat böyle bir şey. Bir yerde insan bu şekilde bir takım ek takviyeler alması gerekebiliyor. Psikolog bana şey demişti. Ben ilaç almak konusunda çok korkuyordum ve çekincelerim vardı. O da bana şey dedi yani e, vücudunda bir vitamin eksildiği zaman onu ekstra bir şekilde takviye alman gerekiyor. B12'nin azaldığı zaman günde 3 kilo et yemem mümkün değil. O yüzden bunu bazen ek gıdalarla ya da bir takım vitaminlerle takviye etmemiz gerekiyor. İşte ne bileyim D vitamini alıyoruz, C vitamini alıyoruz, işte B12 alıyoruz mesela hafızamız güçlensin diye. Sadece hapla almak yetmiyor. Vücuda direkt iğneyle veriyorlar. Daha yüksek bir dozda. O yüzden böyle durumlarda vahlanmanın bir anlamı yok. Olabiliyor. İşte antidepresan da böyle bir şey. Beyinde bazı kimyasallar eksilebiliyor zaman içinde. Bunu toparlamak da bazı ilaçlarla mümkün. Tabii ki işte yan etkisi var. Ben Allah'tan çok büyük bir şey yaşamadım ama olabiliyor. Herkes için farklı etkileri olabiliyor ya da olmayabiliyor. Peki o zaman psikolog nasıl bulunur? Şimdi ben daha önce ilk videoda söylemiştim gene. Yine oraya referans veriyorum. Ben psikoloğu Türkiye'den buldum. Bir app sayesinde buldum. Hayvel diye. Bunu da daha öncesinde bir takım YouTube programlarında görmüştüm sanırım. Hayvel oradan aklıma kazınmış. Ama o zaman ihtiyacım yok sanıyordum. Halbuki varmış aslında. Ama hani ileride belki lazım olursa diyeyim artık bilmiyorum. Bir şekilde bir hafızama kazınmış ve böyle bir zorlandığımı hissettiğim anda indirdim ve hemen terapiye başladım oradan. Neden Türk psikolog istedim? Sanırım kendi dilimde konuşmak bana daha cazip geldi ilk aşamada. Bir Türk psikoloğa derdimi daha iyi anlatabileceğimi düşündüm. Hani İngilizce konuşuyorum iş için yani İngilizcem iyi ama yine de insanın kendi dili bir başka yani bunu da itiraf etmek lazım. Kendi dilinde derdini anlatmak, problemini anlatmak, karşı tarafı tam anlayabilmek, aradaki o dil bariyerini çünkü ne olsa e, Türk olarak Türk aksanıyla konuşuyorsunuz. Karşınızdaki Hollandalıysa Hollanda aksanıyla konuşuyor. Bazen birbirini anlamıyorsun. Zaten yet- bir saat kadar bir süren var. Onu da çok fazla bu şekilde hani sen ne dedin ben ne dedim diye bu şekilde geçirmek istemiyorsun haklı olarak. Ben istemiyordum yani. O iletişim bariyerini ortadan kaldırmak için ve daha rahat bir şekilde, daha açık bir şekilde konuşabileceğimi ve kendimi
ifade edebileceğimi düşündüğüm için bir Türk psikologdan yardım almayı tercih ettim. Ama Hollanda'da bu iş nasıl yürüyor? Biraz da onu da araştırdım. Çünkü ben hiç o topa girmedim Hollanda'da bakmak gibi. Ama aslında Hollanda'da da Türkiye'dekine benzer bir sistem var. Ama biraz daha sanırım farklı. Şimdi Hollanda'da benim gördüğüm kadarıyla iki çeşit psikolog var. Hatta üç çeşit. Bunlardan birincisi basic psikolog denilen şey. Yani temel psikolog. İkincisi sağlık psikoloğu denilen, gezondheid psikolog denilen, yani sağlık, healthcare psikolog, sağlık psikoloğu denilen bir şey var. Bir de klinik psikologlar var. Şimdi okul bitirdiğiniz zaman, yani psikoloji eğitimini bitirdiğiniz zaman Hollanda'da, ardından iki senelik bir master yaptıktan sonra, bunun sanırım bir senesi teorik, bir senesi de böyle pratik gibi, klinikte yapılıyor yani. Basic psikolog oluyorsunuz ve basic psikolog olarak Hollanda'nın belli başlı kurumlarında çalışabiliyorsunuz. Buradaki aile hekimlerine bağlı olarak çalışabiliyorsunuz. Bu basic psikolojinin üzerine, yani basic olduktan sonra 2 yıl daha bir yandan çalışıp bir yandan eğitiminize devam ettiğiniz sürece sağlık psikoloğu oluyorsunuz. Sağlık psikoloğu da, yani burada gezondheid psikolog denilen şey, o da biraz daha kalifiye psikolog gibi bir şey, yani basic'in biraz daha üstü oluyor. Hollanda'da Hollanda Psikologlar Enstitüsü denilen NIP diye bir şeye, sanırım bunun da açılımı şu: Nederland Instituut van Psikolog gibi bir şey olmalı. Yani bir sendika gibi bir şey. Buraya bağlı olabiliyorsunuz ve sigortaya da aynı zamanda bağlı olarak çalışabiliyorsunuz. Yani sigortaya bağlı olarak çalışmak ne demek? Size gelen hastaları sigorta destekliyor. Paranızı yani sigortadan alabiliyorsunuz demek. Bu güzel bir şey. Yani bu aslında sanırım çoğu Hollandalı'nın gittiği, psikolog bulmak istediğinde gittiği bir şey. Üçüncü de klinik psikolog. Bu işte sağlık psikoloğunun üzerine bir 2 yıl daha mı 4 yıl daha mı ne okuyup böyle artık kafaya kırdıktan sonra biraz daha specialized, yani uzmanlaştıkları bir durumda olan bir şey. Ama önemli olan, yani psikolog bulmak istiyorum deyince sanırım Hollanda'da bu ikisi, yani basic ve HZ denilen, yani bu sağlık psikoloğu denilen şey. Şimdi Hollanda'da şöyle bir sistem var. Türkiye'de de olduğu gibi Hollanda'da yaşıyorsanız bir aile hekimine kayıt yaptırmanız gerekiyor. Bir aile doktorunuz oluyor. Ya aile doktoru demeyeyim de, yani kişisel doktorunuz oluyor. Ve belli başlı aile hekimleri oluyor. Ve sağlık ocağı gibi Türkiye'deki. Her mahallede, her şehirde bir sürü olan bir şey bu. Oraya kayıt yaptırıyorsunuz. Sigortanızda yani oraya gittiğinizde işte ay başım ağrıyor, ay buram ağrıyor, grip oldum bilmem ne, bu tarz ufak tefek şeylerde bunlara gidiyorsunuz. Eğer bunlar ufak tefek şeylerse, hakikaten yani bir başım ağrıyor ya da işte ateşim var biraz dediği zaman, doktor size, işte oradaki aile hekimi size bir parasetamol yazıyor çoğunlukla. Hollanda'nın sağlık sistemiyle dalga geçilir genelde. Parasetamol, çünkü her hastalığa parasetamol vermek gibi bir eğilimleri var doktorların. Bu aile hekimleri aslında hiçbir konuda uzmanlaşmış hekimler değiller. Her şeyi biliyorlar tırnak içinde, ama aslında hiçbir konuda uzman değiller. Ve mesela bir yeriniz ağrıyor diyelim ya da, ve işte doktor size orada şey yazıyor, parasetamol, ağrı kesici yazıyor. Yani parasetamol dediğim ağrı kesici. Sizi gönderiyor genellikle. Benim mesela çalıştığım yerde bir adamın kızı bir yerde düşmüş, kolunu kırmış tatilde. Kız kırık kolla gidiyor, kolum ağrıyor diye parasetamol yazıyor, doktor gönderiyor. Aradan bir hafta geçiyor, kızın kolu düzelmiyor. En sonunda zorla artık bir doktora sevkini istiyorlar hastaneye ve orada kolunun kırık olduğu anlaşılıyor. Böyle hikayeler var. Ya da işte boğazım ağrıyor diyorsun, buz ye falan diyor. Dediğim gibi normalde bu aile hekimleri, siz buna bir problemle gittiğiniz zaman, bunlar sizi doktora ya da hastaneye sevk etmekle sorumlu olan insanlar. Yani problemin büyüklüğüne bağlı olarak.
Ama bu mental durumlarda aile hekimleri aynı zamanda sizi bazı psikologlara da yönlendirebiliyor. İşte bunlar az önce saydım, ya o basic psikolog ya da o HZ yani sağlık psikoloğu olabiliyor. Sizin durumunuzun büyüklüğüne göre, atıyorum, çok akut bir probleminiz var. Çok kısa süreli bir şey. Yani daha böyle bir depresyon değil, daha ne bileyim çok kronik bir kaygı problemi değil. Bunun gibi büyük problemler değilse genellikle benim anladığım basic psikoloğa yönlendiriyor sizi. Siz orada o şekilde devam ediyorsunuz. Onu sigorta karşılıyor zaten. Biraz daha önemli, daha işte bu dediğim gibi daha depresyon, anksiyete gibi problem, daha majör sorunlarda bu sağlık psikoloğuna yönlendiriyor. Bunlar da e, sizin Hollanda'da yine şöyle bir sistem var. E, Her kişi, buradaki yaşayan her insan bir sigortaya tabi olmak durumunda, bir sağlık sigortasına. Bu Türkiye'deki gibi işlemiyor. Türkiye'de hani SSK vardır, çalışırsınız. SSK priminiz yeter, sigortalı bir yandan sigortanız vardır devlet hastanelerinde falan. Türkiye'de, Hollanda'daki durum tam olarak böyle değil. Genelde bütün sağlık hizmetleri özel. Her ay sigortanızı yatırmanız gerekiyor. Bu sigorta dediğim aylık primi de böyle 100-120 euro falan bir şey. Yani çok da Hollanda koşullarında çok da az değil. Ve bunu genelde şirketler ödemiyor. Bunu genelde cebinizden ödemeniz gerekiyor. Ve hayatınız boyunca ödüyorsunuz. Böyle bir sistem. Mükemmel. Ve bu dediğim gibi sigortanın karşıladığı kurumlar var. Mesela siz işte diyorsunuz ki benim bir depresyon problemim var. Aile hekimine gittiniz. Aile hekimi sizi sevk etti bu psikologlardan bir tanesine. Ama genellikle sizin sevk edildiğiniz bu psikoloğun aynı zamanda sizin sigortanızla da anlaşması olması gerekiyor. Benim mesela Hollanda'daki sigortam Zilver Kraus diye bir sigorta. Yani Silver Cross, gümüş haç gibi bir şey anlamı. Bu sigorta ve Hollanda'daki diğer bütün sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu bir takım psikologlar, psikiyatristler var. Bunları da o sigorta şirketinin internet sitesinde bulabiliyorsunuz genellikle. Mesela ben kendi sigorta şirketimin internet sitesinde buldum psikiyatrist için. Ama aynı zamanda psikolog için de var. Yani adresinizi giriyorsunuz. Sigorta ne aradığınızı giriyorsunuz. Psikolog arıyorum. Adresim şu. Size yakın olan ve anlaşmalı olan kurumları, bağımsız kurumları gösteriyor. Ve bunlara gittiğiniz zaman sigortanız bildiğim kadarıyla %100'e kadar karşılanıyor. Eğer sigorta anlaşmalı değilse de %75'i kadar falan karşılanıyor. Ama fiyatlar pahalı. Bunu söyleyebilirim. Seans ücreti. Psikolog biraz böyle. Gelelim psikiyatriste. Ben dediğim gibi psikiyatristle burada daha haşır neşir oldum. Çünkü zaten psikoloğum vardı. Psikiyatrist, yani ilaç tedavisi için ben psikiyatrist aradım açıkçası. Onun için de Türkiye'den alamazdım. Çünkü Türkiye'den bana ilaç yazması mümkün değil. Yani ilaç yazsa bile bir psikiyatristin benim onu burada almam mümkün değil. Tanımıyor çünkü. Öyle bir anlaşma yok Türkiye ile Hollanda arasında ama diğer Avrupa ülkeleri arasında var. Yani orada yazılan bir reçeteyi burada okutamıyorsunuz. O yüzden de benim Hollanda'da bulmam gerekiyordu psikiyatristi. Onun için de önce tabii ki dediğim gibi buradaki aile hekimime gittim. Aile hekimim bana dedi ki burada dedi psikiyatrist bulmak dedi en az 6 ay. Ben böyle bir kaldım. Nasıl yani, 6 ay beklemem mi gerekiyor dedim. Evet dedi. Sonra aradan bir zaman geçti. Ben kendim birkaç yere bakmaya başladım internet üzerinden. Aradım işte, kendime yakın psikiyatristler buldum. Klinikler buldum. Onları aradım. İşte kayıt olmam gerekiyordu. Ama onlara kayıt olmanız için, yani onların listesine girebilmek için, o bekleme listeleri var çünkü hepsinin, aile hekiminizin sevk etmesi gerekiyor. Onun için de bir mektup göndermesi gerekiyor. O mektubu sizin fiziksel olarak almanız gerekiyor. Gidip aile hekiminizden. Ben de aile hekimiyle konuştum.
Ama önce bana dediler ki senin bulman gerekiyor, yani bir psikiyatrist bulman gerekiyor. Bana bir iki yer önerdi. Benim sigortamın da karşıladığı ve hatta Türk ister misin dedi bana. Ben dedim Türk olması şart değil. Zaten psikoloğum Türk. O yüzden psikiyatristimin Türk olmasına gerek yok. Hani o buralı da olabilir. Sorun değil dedim. O zaman tabii biraz daha genişledi. Ama ben kendim araştırdım. Yani onların bana önermesini beklemedim. Kendi sigorta şirketimi aradım. Onlara sordum. Dedim böyle böyle ben arıyorum. Acil arıyorum. Kim, hangi klinik, hangi psikiyatrist bana yardımcı olabilir? Bir ay içinde. Hani tam hemen de olmasını beklemiyordum ama hani bir ay kadar bekleyebilirim diye düşünüyordum. Çünkü durumum böyle bir hani inişli çıkışlı bir durumdaydım ve o her iniş durumunda biraz daha kendimi daha down hissediyordum ve kendimi aynı circle'ın içinde hissediyordum yine. O yüzden böyle bekleyecek takatim yok gibi hissediyordum. Sigorta şirketini aradım. Bana çok yardımcı olamadılar. Yani birkaç yer söyledi hani bunları arayabilirsin diye. Ama işin %90'ı bana düştü. Eğer sizde böyle bir ihtiyacınız olacaksa Hollanda'da kendiniz oturup tek tek aramanız ve araştırmanız lazım maalesef. Ben de tek tek aradım. Kendime yakın yerleri aradım. Mail attım. Dedim bir an önce hani acil ihtiyacım var. Kimisi dönmedi. Kimisi işte dedi benim 6 ay bekleme sürem var dedi. İşte kimisi bir yıl dedi. Kimisi dedi ben dedi hani bir ön görüşme yapıyorum ama sonrasında beklemen gerekiyor 4-5 ay falan dedi. En sonunda bir yer buldum. Ee, Bana yine çok yani yakın sayılacak bir yer. Ee, O adamla konuştum. Ve o adam beni bir ay sonrasına aldı. İlk randevumu verdi. Çok mutluydum. Ama gel gör ki şöyle bir problem vardı. Bu bulduğum yerle benim sigortamın anlaşması yoktu. Burayı ben buldum. Sigorta bunu tam karşılıyor mu karşılamıyor mu? Buna tam bakmamıştım. Sonradan öğrendim ki sigortayı aradığımda buranın %75'ini karşıladığını öğrendim. O psikiyatrist bana seans fiyatlarını gönderdi. O seans fiyatları böyle bir tek sefer, tek görüşme bir saatlik böyle 270 euro gibi bir şeydi. Ve ondan sonraki görüşmelerde 250 euro falan gibi bir şeydi. Yani bunun %75'i bile zaten seans başına böyle bir 50 euro 60 euro falan yapıyor. O yüzden ben böyle hani bir de şey dedi adam bana her haftada bir kere gelirsin dedi. Yani bu ayda 200-250 euro civarı bir şey yapıyor. Şimdi bir yandan mutlu oldum yardım bulduğuma. Bir yandan da ama o kadar da sevinemedim. Çünkü aylık zaten terapiye bir para veriyorum Türk e, terapistime. Bir de onun üzerine ayrıca psikiyatriste bir para vermem gerekiyor. Aylık 200-250 euro gibi bir şey. Ve bu beni düşündürdü açıkçası. Ve parayı ilk sizin vermeniz gerekiyor, sonra sigorta size ödüyor falan filan. Böyle de bir prosesi var. Kendi kendime dedim ki bu böyle olmayacak. Ben biraz daha araştırma yapayım. Belki dedim sigortamın karşıladığı bir yer bulurum dedim. Aradım. Birkaç gün daha aradım. Bu arada diğer ilk bulduğum psikiyatristin bana verdiği tarih yaklaşıyordu ilk randevu için. En sonunda böyle aradan bir hafta falan geçti. Başka birini daha buldum. Bir psikiyatrist burada uzun yıllardır psikiyatristlik yapıyor. Çok deneyimli. Ve ne tesadüf ki benim sigortam karşılıyor. Ve adamın da hemen bir boşluğu vardı. Yani ilk psikiyatristin bana verdiği tarihten öncesine bana bir tarih verebildi. Yani ben bir ay dolmadan neredeyse ilk randevumu alabilmiş oldum. Ve diğer psikiyatristi iptal ettim. Ona da söyledim böyle böyle bir sebepten dolayı. Yani başka bir psikiyatrist buldum. Sigortamın karşıladığı. Hani sizinle de iyi anlaşmıştık ama durum böyle. Adam da tabii ki dedi hani sigortan karşılıyorsa benimle devam etmen mantıklı değil. Adam da bana başarılar dileyip beni gönderdi. Sonrasında ben diğer psikiyatristle ilk görüşmemi yaptım. Ee, Durumu anlattım. Bu dil bariyeri dediğim şey biraz ortaya çıktı. Adamla biraz anlaşmakta ilk başlarda zorluk çektim. Yani İngilizcemiz ne kadar onun da iyi, benim de iyi aslında ama bazı şeyleri anlatmak çok da kolay olmuyor. Kendi dilinde bile kolay değil bazen bu tarz şeyleri. Bir de yabancı bir dilde anlatmak, yani ana dilin olmayan bir dilde anlatmak daha da zor.
O yüzden tabii ki o dil bariyeri her zaman var. Ama sonuç olarak böyle bir yardım buldum mu? Buldum. Kendim zorladım, araştırdım ve en sonunda buldum. Atladığım bir yer var mı diye düşünüyorum bu aşamada. Dediğim gibi yani psikiyatrist eğer sigortanız karşılıyorsa kesinlikle bir şey ödemiyorsunuz. Bana henüz bir fatura bile gelmedi. Sadece bu yıllık bir priminiz oluyor sigortada. Hollanda'nın sistemine göre sizin yıllık bir risk denilen bir tutarınız var. Mesela benimki 275 euro yıllık. 275 euroya kadarki bütün harcamalarımı kendim ödemekle yükümlüyüm. Bu benim aldığım risk. Ama eğer 275'in üzerinde herhangi bir harcama, sağlık harcaması yaparsam bunu sigorta karşılıyor. Atıyorum mesela ben bir ameliyata girdim ve ameliyatın maliyeti 5.000 euro. Ben o 5.000 euronun sadece 275 eurosunu ödemekle yükümlüyüm. Kalanını sigorta karşılıyor. Tabii sigortanın da onayladığı bir ameliyatsa. Bu psikiyatrist ve psikologlar için de geçerli. O 275 euroyu ödemekle yükümlüsünüz seanslarınız içerisinde. Ama ondan sonraki seanslarınızda ödemek zorunda değilsiniz. Yani siz yıl içinde diyelim 20 seansa gittiniz ve toplam maliyetiniz atıyorum 3.000 euro. Bu 3.000 euronun 275 eurosunu ödüyorsunuz sağlık riskiniz olarak. Onun dışındakileri ödemiyorsunuz. Bu açıdan bence makul bir opsiyon. Ama tabii dediğim gibi bekleme süreleri çok uzun. O yüzden bence tek bir yerle yetinmemek lazım. Sadece aile hekiminin size önerdiği, aile doktorunuzun size önerdiği psikologlarla, psikiyatristlerle yetinmemek lazım. Kendinizin de araştırma yapması lazım. Kendiniz oturup tek tek telefonla arayıp doktorun müsaitliğine, çünkü bazen mesela benim bulduğum bu ikinci psikiyatriste şu an devam ettiğim başka birinin bir randevusu vardı, o iptal etti, ben onun yerine girdim. Yani bazen böyle durumlar da olabiliyor. Siz birinin yerine girebiliyor olabilirsiniz. O yüzden bütün şartları zorlayıp kendi şansınızı artırmanız lazım. Çünkü aile hekimleri, hekimler yani işte bu sağlık, ne denir ya? Unuttum. Aile doktoru çoğu zaman her şeyi bilmiyor. Her şey hakkında bilgi sahibi olmayabiliyor. Sizin probleminizi sizden daha iyi bilmesi mümkün değil. Eğer siz biraz daha acil bir yardıma ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bence o zaman bununla yönelmekte, kendiniz araştırmakta fayda var. Benim gördüğüm burada aynı zamanda Türkiye'de olduğu gibi Hayver gibi mesela burada da bazı app'ler var sanırım psikolog bulma konusunda. Ama onların da sigortanın karşılayıp karşılamadığı konusunda bilgi sahibi değilim. O yüzden onunla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Ama psikologların da bir bekleme listesi olduğunu biliyorum, psikiyatristler gibi. O yüzden eğer acil bir durumsa belki onlara da yönelmekte fayda olabilir. Ama tabii bunu yani 3 tane ana temel unsur var bence. Sigortanızla konuşmak. Öncelikle aile hekiminizle konuşmak. Sonra sigortayla konuşmak. Çünkü onların da yardım hatları oluyor ve size e, psikolog ya da psikiyatrist bulma konusunda yardımcı olabiliyorlar. Ama bence en önemlisi sizde bitiyor iş. Kendiniz araştırmanız lazım. Onlardan çok fazla da bir şey beklememeniz lazım. Yoksa çok uzun süreler o bekleme listelerinde kalmanız kaçınılmaz oluyor. Sanırım benden bu kadar. Bildiğim her şeyi anlattım. Buradaki psikolog, psikiyatrist bulma süreçleriyle alakalı. Eğer bir sorunuz varsa aşağıya yorum bırakın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Çok az beğenen var, izleyen var. Umarım düşer. Paylaşmayı da unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. Cheers. Kuru kafamla beraber daha yeni videolar çekeceğim. Kendinize iyi bakın.